Pazar sabahlarının vazgeçilmez rutinlerinden biri nedir? Eskiden olsaydı bu soruya kovboy filmleri diye cevap verirdik. Gerçi şimdilerde de bizi Vahşi Batı'ya götüren bir dizi var. Aranan adamları, tozlu kasabaları ve salonlarıyla tam da 19. yüzyıla ait kovboyların dünyası. Gibi görünüyor. Ama burada bir şeyler farklı. Westworld dizisinden bahsediyorum. Bu dizinin bize anlattığı hikaye aslında 2052 yılında geçiyor. Gösterdiği dünya ise bir tema parkı. Yani çok gelişmiş bir Luna Park'ta diyebiliriz belki. İçinde insana çok benzeyen robotlarla oynayabildiğiniz bir oyun alanı. Mesela bu bir robot. İnsana çok benzediği için android de diyebiliriz. Dizide ise host yani ev sahibi diyorlar. Gelecekte insanlar eğlenmek için bu parka gidiyorlar. Çünkü parkın ev sahipleri her dileğinizi gerçekleştirmeye hazır. Onları öldürseniz bile itiraz etmiyorlar. Teknolojinin geldiği bu noktada artık insanlar en ilkel dürtülerinin, temel içgüdülerinin peşinden koşmaya başlamıştır. Yani teknolojide ilerlerken insanlıkta gerilemeye başlamıştır. İnsanlar hazzı şiddette bulmaya başlamıştır. An old friend once told me something that gave me great comfort. These violent delights have violent ends. Dizide birkaç kez tekrar edilen bu söz aslında Shakespeare tarafından yazılmıştır. Hani tüm dünyanın bir sahne olduğunu söyleyen Shakespeare tarafından. Bütün dünya bir sahnedir. Ve kadın erkek, herkes ancak birer oyuncu. Sıraları geldikçe ya girer ya çıkarlar. İşte Westworld'ün dünyası da böyle bir sahne gibi. Şimdi uzun uzadıya size bu diziyi anlatmayacağım. Diziyi 3 kere seyredenler de, hiç seyretmemiş olanlar da kendine göre bir şeyler alabilecekler. O tür bir içerik hazırlamaya çalışıyorum. Elbette diziden bol bol alıntı da yapacağım ama bu alıntıları özellikle, özenle seçtim ki hikayenin olay örgüsü hakkında size sürpriz kaçıran ipuçları, yani spoilerlar vermeyeyim diye. Şimdi favori karakterimden başlayalım mı? O bir cowboy değil. O bir Maeve adında robot bir ev sahibesi de değil. Benim favori karakterim şu. Otomatik piyano. Her ne kadar konu gelecekte geçiyor olsa da aslında 19. yüzyılda gerçekten de böyle mekanik ve otomatik piyanolar varmış. 5 silindirli bir motorun çevirdiği çarklarla dönen bir merdanenin etrafına delikli kağıtlar sarılırmış ve kağıtta deliğin hizasındaki piyano tuşları kendiliğinden basılarak notalar çalınırmış. Bilgisayarlardan çok çok daha önce programcılığın ilk örneklerinden biri bu. Kağıdın delikli yerleri birleri ve deliksiz yerleri de sıfırları temsil ediyor. Dolayısıyla bu notaları piyanoya çaldırabilmek için binary yani ikili sistemde bir makine dili yazılımı yapılmış. Ta o zamanlar. Westworld dizisinde boşu boşuna ısrarla bize o otomatik piyanoyu göstermiyorlar. Etrafta dolaşan son derece ileri teknoloji ürünü yapay zeka sahibi makinelerin atası aslında bu otomatik piyano. En az diğerleri kadar önemli bir karakter. Zaten o yüzden hem birinci sezonun hem de küçük farklarla yenilenen ikinci sezonun jeneriğinde görüyoruz onu. Orada bir makine tarafından çalınıyor. Ama sonra makinenin elleri havalanıyor ve aslında piyanonun kendi kendine çaldığını fark ediyoruz. Onun otomatik bir piyano olduğunu anlıyoruz. Bu metaforu ilk kez kullanan kişi bilim kurgu yazarı Kurt Vonnegut Jr.'dır ve 1952'de yayınladığı romanının adı Otomatik Piyanodur. Bu benim aynı zamanda okuduğum ilk bilim kurgu romanlarından biri. Size de tavsiye ederim. Otomasyonun hakim olduğu bir gelecekte geçiyor bu roman. Yazar böyle bir dünyada makineleşmenin insanların hayat kalitesini nasıl etkileyeceğini hikayeleştiriyor. Şu günlerde bizim de üzerinde düşünmeye başladığımız temalar bunlar. Robotlar işimizi elimizden alacak mı? Hadi olumlu düşünelim ve bu soruya olumlu cevap verelim. Tabii ki alacaklar ama bu sayede insanlar artık daha fazla çalışmaya ihtiyaç duymayacaklar diyelim. Peki bu durumda insanlar çabalamaktan vazgeçer mi? Mesela piyano çalmak gibi sanatsal bir hazzı bile makinelere terk eder mi? Kurt Vonnegut Jr.'ın cevap aradığı sorular buna benzeyen şeyler. Ve işte bu düşüncelerin görsel bir sembolü otomatik piyano. Onun bir özelliği daha var. Dışarıdan baktığınızda tuşlarına gerçekten de fiziksel olarak basılıyor gibi görünüyor. Sanki bir hayalet tarafından çalınıyor. Teknolojinin büyüsü bu. Bir illüzyon yaratıyor.
piyano kendi kendine çalıyormuş gibi görünüyor. Oysa böyle bir bilinci yok. Çok duygulandım, biraz müzik çalayım ben diyemez. Benliğinin farkında değil çünkü. Peki dizideki o otomatik piyanonun etrafındaki robotlar da özünde böyle değil mi? İnsan gibi gözükmeleri, hareket etmeleri dışında o otomatik piyanodan bir farkları var mı? Robotlar, yani buradaki adıyla ev sahipleri, aynı zamanda bilinç sahibi olabilir mi? Bunun için önce bilincin tanımını yapmak lazım. Bilinç nedir? Cevabını tam olarak verebilen yok. Zaten hayatta çok sık kullandığımız buna benzeyen bir takım kavramları hadi açıkla bakalım dediğimizde öyle kalıyoruz. Açıklayamıyoruz. Bilinç ne? Size soruyorum. Gerçekten bilen varsa cevabını yazsın, bir düşünelim. Nedir bilinç? Öz mü? Can mı? Yoksa her ikisi mi? Töz mü? Tin mi? Ruh mu? Nefs mi? Akıl mı? Zihin mi? Bilinç ne? Biz insanları diğer hareket eden varlıklardan ayıran bir şey. İşte bütün mesele o şeyin ne olduğunu anlamakta. Bunu kendine göre tanımlamaya çalışan bazı felsefeciler işte o şeyin asla bir makineye aktarılamayacağını da söyler. Oysa Paul Churchland ve Daniel Dennett gibi bazı düşünürler, Westworld'deki ev sahiplerinin de tıpkı insanlar gibi bilinç sahibi olabileceklerini iddia ederler. Çünkü onlara göre bilinç diye bir şey yoktur. We can't define consciousness because consciousness does not exist. Bu Dr. Robert Ford, Westworld tema parkını ve içindeki insan görünümlü robotları yani ev sahiplerini tasarlayan iki kişiden biri. Humans fancy that there's something special about the way we perceive the world, and yet we live in loops as tight and as closed as the hosts do. Seldom questioning our choices, content for the most part to be told what to do next. Yani biz de otomatik piyano gibiyiz. Kendi hayat döngümüzde tercihlerimizi bile sorgulamadan bize söylenenleri yapan bir makine gibi yaşıyoruz. Ya da eğer böyle yaşıyorsak o zaman bu robotlardan ne farkımız kalır ki? You want to ask, so ask. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? Şimdi şu ikiliye bir daha bakalım. Dizide ne zaman otomatik piyanoyu duymaya başlasak arkasından Maeve'i de görüyoruz. Bu ev sahibi robot adeta piyanonun sesine kulak kesiliyor. You can hear it, can't you? That little voice. The one that's telling you don't stare too long. Don't touch. Duyduğu o ses onda bilincin ilk kırıntılarını oluşturuyor. Ona sadece söylenenleri yapan bir makine olduğu düşüncesini aşılıyor. Israrla önce otomatik piyanonun çalışmaya başlamasını, And when I finally set foot back on solid ground, first thing I sonra da heard was Maeve'in ona verdiği tepkileri görüyoruz. Bu tepkiler bir süre sonra düşüncelere dönüşüyor. Penny for your thoughts. Ever had something on the tip of your tongue, and the harder you try to remember, the more it slips away. Anlaşılan o da bilinci tanımlamakta zorluk çekiyor şu aşamada. Otomatik piyanonun önceden yazılmış, programlanmış kader notalarını duymaya her başladığımızda Maeve'in o kısır yaşam döngüsünü de görmeye başlıyoruz. Aynı açılar, aynı olaylar tekrar edip duruyor. Ta ki uyanışa kadar. Derin düşünmenin, anlam arayışının, etrafınızda olup bitenleri sorgulamanın böyle bir yan etkisi vardır. Sizi uyandırır, gözünüzü açar, sizi bir üst seviyeye çıkartır. Maeve artık otomatik bir piyano olmaktan sıkılmıştır. Piyanist olmanın zamanı gelmiştir onun için. Bu dizide gerçekten piyano çalan sadece bir kişiyi görüyoruz. Bu
Bu piyanoları ve ev sahibi robotları da programlayan tek bir piyanist. Klasik müziği ve bilhassa Debussy'yi çok seven Dr. Robert Ford. Kendisi pek çok açıdan bana bizim dünyamızdaki Ray Kurzweil'ı hatırlatıyor. Hani şu 2045 civarında makine zekasının insan zekasını geçerek teknolojik tekilliğe yani singularity'ye ulaşacağımızı söyleyen kişi. İlginç bir şekilde Ray Kurzweil'da kariyerinin başlarında bir çeşit otomatik piyanoda diyebileceğimiz synthesizer'lar tasarlıyormuş. Kendi ismiyle çıkardığı Kurzweil K250 diye bir model var mesela. Bakın şu benzerliği ki Dr. Robert Ford'un ofisinde de böyle bir klavye var. Ama benzerlikler burada sona eriyor çünkü bu karakter Dr. Robert Ford düşünme derinliği bakımından bana göre biraz daha ileriye gitmiş. Mesela bilincin olmadığını söylemişti. Ama en az Maeve kadar o da kendi durumunu, kendi varlığını sorgulamaya devam ediyor. O da bir üst seviyeye çıkmaya çalışıyor. Bunu nasıl anladım biliyor musunuz? An old friend once told me something that gave me great comfort. These violent delights have violent ends. Something he'd read. He said that Mozart, Beethoven, and Chopin never died. They simply became music. Yani sanatçıların sanata, öze, ruha dönüştüklerini. İşte bu bizi çok rahatlatan bir şey. Piyanoyu piyaniste, piyanisti müziğe dönüştürme çabası. Evet, büyük bir çoğunluğumuz bu hayatı kurulmuş bir saat gibi yaşıyor. Şu dünya sahnesinde çalan otomatik bir piyano gibiyiz. Böyle yaşadığımız için de ancak mekanik sesler çıkartabiliyoruz. Kendimizi tekrar ediyoruz. Tercih yapmaktan, soru sormaktan kaçındığımız müddetçe giderek robotlaşıyoruz. Bilinç sahibi olup olmadığımızın bile farkına varamıyoruz. Oysa bir üst seviyeye çıkmaya çalışsak, otomatik piyano olmaktan çıkıp piyanist olmaya çabalasak, hayatımızın sesi de daha farklı çıkmaya başlar. Sanata, müziğe dönüşür. Evet, bütün dünya bir sahne ve kadın erkek bizler de ancak birer oyuncuyuz. Sıramız geldiğinde biz de bu sahneden çıkacağız. İşte bütün mesele nasıl çıktığımızda. Otomatik piyano olarak mı? Yoksa müziğe dönüşerek mi? We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. I go back to.